Değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Sinan ile Otomanşet gene gündeme manşetini atmaya hazır. Bugünkü manşetimizin adı Renault Boreal efendim. Renault Boreal ile ilgili size söylenmemiş bütün gerçekleri anlatmak üzere buradayım. En önemli bilgi nedir? Renault'un Oyak fabrikasında, yani Bursa fabrikasında üretilecek olması, bu çok önemli. Burası çok önemli. Niçin çok önemli? Çünkü iki tane yerde üretilecek Renault Boreal. Birisi Brezilya'da, birisi Türkiye'de. Brezilya'daki üretim Amerika'daki 17 ülkeye, bizdeki üretimse 54 ülkeye. Yani toplamda 70 ülkeye ama öyle diyorlar ama işte 17 Amerika demişler, 54 bizi demişler. Biraz matematikte şaşmış, bir artı bir geliyor bir yerden ama herhalde bizi de bu işin içine alır. Efendim, Boreal niçin önemli? Boreal Duster'dan sonra, yani Renault Duster'dan sonra Türkiye'de üretilecek, Renault tarafından üretilecek ikinci SUV olacak ve tüm dünyaya bizden satılacak. Bu ülkemiz açısından çok önemli, döviz getirici bir unsur. Türk otomobil sektörünün gelişimi anlamında da ümit ederim ki minat taşlarından bir tanesi olur. Çünkü ne kadar çok otomobil üretilirse o kadar çok insan ekmek yiyor, o kadar çok insan para kazanıyor, o kadar yan sanayi gelişiyor vesaire vesaire vesaire. Bunları size anlatmama gerek yok. Ben size Boreal'in anlatılmamış karanlık tarafını anlatacağım efendim, ama bu karanlık tarafı öyle kötü bir taraftı, yani iyi taraf ama hani gizli kalmış, çok fazla dile getirilmemiş, insanların çok size anlatmadığı bilgileri getirmek istiyorum. Efendim, bu Boreal adı nereden geliyor diyecek olursanız, Yunan tanrılarından esinlenmiştir efendim. Burada bir hanımefendi var. Hemen size şöyle söylüyorum. Silvia Dos Santos, Renault Boreal'in bize anlatıyor. İsimlendirme stratejisi As Başkanı şu anda Fransızca olarak Renault'un kendi sitesinde Boreal adını nasıl verdiğini tarif ediyor. Daha doğrusu Renault'un isimlendirme stratejisinden bahsediyor ki bu video içerisinde Sayın Silvia Dos Santos ve diğer bütün Renault CEO'larına, bütün Renault pazarlama departmanına, Türkiye, tüm dünya, Avrupa, bilmem ne falan, écoutez-moi, listen me, okey diyorum, beni dinleyin diyorum. Burası çok önemli diyorum. Boreal'in şu isim zübçüğünü size kısaca özetledikten sonra Boreal'in genel bilgilerine gireceğim. Genel bilgilerine girdikten sonra da Renault'un biraz kulağını çekeceğim ki biz daha beni bilirler, 2015 senesinde de Frankfurt Fuarı'nda ufak böyle bir tanışmışlığımız var. Efendim, bu isimlendirme stratejisi 3 şekilde oluyormuş Renault'da. Bir, Clio, Megane gibi böyle ismini taşıyan modellere verdikleri ve onun devam ettirdikleri bir model gamı. 2, Renault 4, Renault 5 gibi böyle işte çok önemli milat taşı olan modelleri tekrardan canlandırdılar elektrikli olarak, Renault 4'ü ve Renault 5'i biliyorsunuz. Onların, yani geçmişten gelen, yadigar kalan ve unutulmamış, işte Renault 5 unutulmayan bir araba, ikonik bir araba, Renault 4 ikonik bir otomobil. Bunları tekrardan canlandırdık diyor, bunlara devam ediyoruz. Bir de diyor, yeni yarattığımız modellere yeni isimler veriyoruz. Bu da biraz mistik, kuvvetli, vurgumusu, konuşması, kulağa gelmesi. Rafale mesela, Austral, Boreal, bak hep R'ler böyle bir şeyler vuruyor. Anlatabiliyor muyum? Capture, Koleos, yani anladın mı? Yeni isimler diyor, üretiyoruz. Bunu üretirken de diyor işte tınısına bakıyoruz. Mitolojik bir şeyden mi geliyor, bir şey çağrıştırıyor mu falan. Efendim, uzun lafın kısası, Boreal'i kuzey rüzgarından alarak bize getirmişler. Bu Boreal nedir, niçin bu kadar önemli? Ne yapmış da bu Boreal bizi bu kadar etkilemiş? Dediğim gibi Boreal'in Türkiye'de üretilecek olması zaten ziyadesiyle önemli bir durum. Fakat bunu Renault kendi medya sitesinde şöyle tanımlıyor. Elegant bir model olarak tanımlıyor. Yani ne demek elegant brand? Biraz üst segment bir model olarak tanımlıyor. Yani ileride diyor, biz bunu ürettiğimizde 2025'te üretmeye başlayacağız. 2026'da piyasaya süreceğiz. Yani 2026'dan beri 2026 yılı itibariyle piyasada olacak.
Bu diyor Renault gamını diyor çok geliştirecek bir model olacak. Yani biz buna çok ümit bağladık, bel bağladık ve bunu şimdiden diyor sizin huzurlarınızda sunarken diyor çok fazla diyor şeyden esinlendik. Bir C segment model olarak bunu oturtmuşlar. Bir taraftan da bilgisayarımdan İngilizcesini okuyarak size anında çevirisini yapmak istiyorum. Burada C segmentin önemini ve C segmentte diğer ülkelerde verilen değeri anlatmış ve burada da Boreal ile Renault'un yer alacağını söylemiş. Peki şimdi burada Boreal ile yer alırken Duster'ı atıyor muyuz? Yani üretimini son mu vereceğiz? Dacia'ya mı geri bırakacak Renault? Mesela sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Mesela bunlar basın toplantısında soruluyor mu? Ben genelde bunları soruyordum mesela. Ya da Austral bir C segment SUV iken Boreal mesela bunun neresine oturacak? Hadi Rafale burada oturduğu yer ki bu arada yani kadının saydığı ve Türkiye'de satılmayan bir sürü model daha var yani Askanalar falan filan bizim ülkemize gelememiş, gelemeyen bir sürü model var. Neyse. Dediğim gibi şimdi size değişik şeyler vereceğim. Bir kere motor. Türkiye'de en çok merak edilen motor. Hibrit 1.3 ED motorla geliyor. Bu zaten şu anda da hani bildiğimiz herkesin gözü kapalı speklerini sayacağı 1.3 motorla, TCE motorla Türkiye'de satılacak. 6 ileri otomatik şanzımanla satılacak. Efendime söyleyeyim çekiş kontrol sistemleri o yuvarlak fıtı 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 olacak. High-tech interior yani yüksek teknolojili bir iç bizi karşılıyor. Çok özel ambiyans ışıklandırmaları olacak. Çok önemli çekici malzemelerle üretilecekmiş. Yeni bir ön dizayn yani ön bir dashboard yani ön göğüslü ön konsolla bize gelecek. Bunu biraz şeye benzetebilirmişiz. Yani Renault 5'teki ve Renault 4 elektrikli'deki o ön göstergelere benzetebilirmişiz. Zaten iki tane büyük ekran var şu anda görüntülerde de gördüğünüz üzere 10 inçlik falan. Yani gene zaten tabletle arabaları idare etmeye devam ediyoruz. Altta böyle küçük bir vites kolu, onun yanında da yol modunu değiştirebileceğimiz şey. İşte zaten arkalar 60'a 40 yanıyor. 2 tane USB-C port var. Refrigerator Central Console soğutulan orta göğüs olacak. Yani zaten yani hangi arabada olmayan bir şey vereceksin ki? Dijital Life'a sokuyormuşsun seni. Zaten hani her otomobilde olan şeyleri bize tekrardan yeniymiş gibi sunuyor olmaları bana biraz enteresan geliyor. İçeride de kendine özel bir Google olacakmış. Car System yani Google'u baz alan bir multimedya OpenAI dedikleri bir sistem olacakmış ve Google Asistance'da gene ön eğlence kitinin içerisinde yer alacakmış. Müthiş işler falanlar filanlar. Better Connectivity dışarıdan da aracınıza cep telefonundan bağlanıp durumunu görecekmişsiniz. İçeride de Harman Kardon'un yüksek premium sound sistemini de eklemişler efendim. Driver Assistant Safety Comfort Every Journey. Tamam müthiş işte gene yoldan ayırma, kör nokta, bıdı bıdı, kendini frenleme, şeritten ayrılmama, öndekine göre süratini ayarlama, frenleme. Ondan sonra kör nokta sistemleri, emergency stop, kendi kendine braking system. Ne ararsanız var efendime söyleyeyim. Active Drive Assistant da varmış. Zaten onu biliyoruz. Easy Park and Maneuver. Park ederken kendi kendine park edecekmiş. Ve LED farlarıyla da çok güzel her tarafı aydınlatacakmış. Dediğim gibi turbo şarjlı 1.3 EDC'li yani çift kavramalı EDC şanzımanla 1.3 motorla gelecek. Kuvvetli muhtemelen 160 beygir olarak gelecek. Hibrit desteği de olacak. 163 beygirmiş hemen düzeltiyorum. Türkiye için yani Türkiye üretiminde 138 beygirlikleri olacakmış. Brezilya üretiminde 156 beygirlik olacakmış. Genel olarak da 163 beygirlikten bahsediliyor. Dediğim gibi burada 270'lik ve 240'lık değişik torklarda yer alacak. 9.2 saniyelik bir hızlanma verisinden bahsedilmiş. Kuvvetle muhtemel bu 163 beygirlik olanından bahsediliyor. Boreal Türkiye'mize hayırlı olsun. Ümit ederim ki içerisindeki yerlilik oranı yani şimdi az önce şeyin başında anlatmıştım.
Şimdi Türkiye'de montaj mı yapılıyor, üretim mi yapılıyor? Bu konuda Renault'un bizi aydınlatması gerekiyor düşüncesindeyim. 2011 senesindeki katıldığım Frankfurt fuarında Renault standında o zamanki Renault'un üst düzey yöneticileriyle ve Türkiye'nin üst düzey yöneticileriyle de küçük bir tartışmam olmuştu. Fulya ablamın da dahil olduğu. Şöyle demiştim, Fluence'yi Türkiye'de montajlıyorsunuz. Hayır demişlerdi, üretiyoruz. Ben montajlıyorsunuz dedikçe onları üretiyoruz dediler. Böyle bir kısır döngüye girdik. Ben montajlıyor kısmında şunu demek istemiştim. Motor nereden geliyor? Yurt dışından. Pil nereden geliyor? Yurt dışından. Şanzıman nereden geliyor? Yurt dışından. Arabanın %75'i nereden geliyor? Dediler ki %75'i değil, %70, %30'luk, %32'lik falan bir Türkiye'de yerlilik oranı var Fluence'da. Geri kalanı yurt dışından geliyor. Bu da zaten yeterince üretim demektir. Hayır, üretim demek değildir. Montaj demektir. Siz başka yerlerde ürettiğiniz malzemeleri gemilere koyup Türkiye'ye getiriyorsunuz. Oyak fabrikasının içine sokuyorsunuz. Oyak fabrikasında 3-5 karasör parçası bir şeyler falan üretiyorsunuz. Bunları paketliyorsunuz. Bu oluyor üretim ama hiç önemli değil. Artık dilimiz yandı, yordu, üfleyerek yiyoruz. Sütümüzü püfür püfür içiyoruz. Latteli içiyoruz. Diyoruz ki inşallah daha çok Renault, daha çok Türkiye'deki otomobil fabrikalarının sayısı artar. Ve bununla beraber de biz Türkiye'de otomobil endüstrisinin gelişimini güzel güzel görürüz ve dünyaya da Türkiye'den üretilen Made in Turkey arabalar, Made in Türkiye arabalar bolca devam eder. Bu çok önemli. Boreal'in şasisine baktığımızda bakın burası çok önemli. Şimdi bu arabalar C segment diyor ya Renault. Hakikaten C segment olup olmadığını şasiden anlıyoruz. Şasi dediğimiz nedir? Hani bu arabanın üstüne oturtulduğu iskelet. Hani abi önden şaside bir hasar var mı? Ön tarafta şasi ezilmiş mi? Sağ şasi, sol şasi, podye, modye falan filan anlatıyorsunuz ya. Hani bu şimdi eksperler anlatıyor ya abi. Bak diyor şasiye bak diyor. Abi şasiyi kesmiş adam diyor. Şasiyi kesmiş diyor. Araba arkadan eklemeli, önden eklemeli, ortadan eklemeli. Şasi dediğiniz şey arabanın iskeleti. Omurgası yani. Bunu kırdığın an, bunun üstünde bir tadilat yaptığın an, bunu ezip büzdüğün an bu araba çöp demektir aslında bakacak olursanız. Dünya bunu böyle kabul ediyor. Tamam mı? Türkiye hariç her yerde bu böyle kabul edilen bir şey. Neyse uzatmayalım. Arabanın iskeleti neyse aslında sınıfı da odur. Hızlıca baktığımızda Renault'un biliyorsunuz dünya üzerinde kiminle ortaklığı var? Renault'un Nissan'la ortaklığı var, Mitsubishi'yle ortaklığı var, Lada ile ortaklığı var. Aynı zamanda uzaktan da akraba olarak Mercedes'le ortaklığı var. Mercedes'e motor veriyor. Mercedes'e mesela Kangoo'yu verdi. Bir dönem ticari araba yarattı. İşte Navara ile gitti X yaptı Mercedes falan. İşte böyle Renault, Mercedes, Nissan, Mitsubishi, Lada falan ortak bir şeyleri var. Peki şimdi bu Renault'un Nissan ortaklığıyla üretmiş olduğu bu çoklu şasi sistemine geçtiler. Bunu ilk bize MBQ ile Volkswagen üretmişti. Yani bir tane şasi üretiyor, bunu uzatıyor, kısaltıyor. İşte uzatınca D segment oluyor, C segment oluyor, B segment oluyor, büyük B oluyor, küçük C oluyor falan böyle değişik değişik şeyler oluyor. Çok önemli değil. Yani bu biraz teknik bir konu ama bunu bilmeniz gerekiyor. Yani ürettiğiniz arabanın, yani daha doğrusu üretilen arabanın, bildiğiniz arabanın hangi şasiler üretildiğini, hangi teknoloji üretildiğini bilirseniz biraz daha keyif alırsınız diyeyim. Yani bilginiz olsun. Yani fazla bilgi göz çıkartmaz. Öyle söyleyelim. Efendim bu da yine Renault Nissan ortaklığında çoklu şasi sistemine geçtiklerinden beri ürettikleri en önemli şasilerden bir tanesi olan CMF-B LS şasisinin üzerine üretilmiş. Peki bu şasi yani hangi platformlarda, hangi arabalarda kullanılmış? Renault Sandero, Dacia Duster, Jaguar, Bigster, Xcara, Taliant, Boreal. Bunları da bu CMF B LS'de üretebiliyorsun. Yani aslında bu biraz B SUV ama uzatılmış B SUV yani C'ye göz kırpan bir B SUV olarak bunu ele alabiliriz. Tabii bunun da mesela bir üst versiyonu CMF BEV var. Burada da elektrikli arabalar için üretilmiş olan ne var burada? Mesela Nissan Micra var. Renault Twingo var. Renault 4 E-Tech var. Renault 5 E-Tech var. Alpine A290 var. Bunlar da bunun yani aynı şasinin, kısa şasinin elektrikli olanı. Anlatabiliyor muyum? Herhalde ilerleyen dönemde de gene Boreal'inde belki elektrikli modele hibrit olacağı aşikar da bunu herhalde elektriklisi de çıkar. Efendim Boreal'le verebileceğimiz teknik bilgiler bundan ibaret. İç dış tasarımını da
Video içerisinde size resim olarak koyacağım. Videoda bulursam bir tanıtım videosunu da paylaşacağımı ifade etmek isterim. Ümit ederim ki bulurum. İnşallah koymuşlardır bir yere. Şimdi gelelim baştaki bu isim meselesine. Bak Röne kardeş, burayı iyi dinle. Sevgili Renault'un genel müdürleri, sevgili Renault'un pazarlama müdürleri, écoutez-moi. Bak Megane'ı devam ettiriyorsun. Clio'yu devam ettiriyorsun. Eyvallah. Renault 4, Renault 5'i devam ettiriyorsun. Buna da eyvallah. Babacım, bugüne kadar ürettiğini hangi modelin arkasında durmuşsun ya? Be gözünü sevdiğimin ya. Şimdi ben Boreal'in çıktığını duyan bir Austral almak isteyen bir vatandaş olarak sizce ben gidip Austral alır mıyım? Soruyorum sana. Anlatabiliyor muyum? Yani Austral alınır mı? Alır mı? Yani şimdi adam diyecek ki ya Austral'da 2 gün sonra acaba nereye varacak? Yani bitecek mi? Devam mı edecek? Ben bu Avustralya'da hayatıma mutlu mesut devam edebilecek miyim? Yoksa edemeyecek miyim? Anlatabiliyor muyum? Bak soru mesela çok basit. Ya da Duster kullanıcısı diyecek ki ya bu Duster devam mı? Tamam mı? Ya da atıyorum Dacia'ya mı geçecek? Ben Renault olarak Duster'ı basıp para alayım mı? Almayayım mı? Soruyorum abi. Mesela soruyorum. Sevgili firmalara soruyoruz yani. Bunu üretirken bu isimlerin niye devamlılığını getirmediğini soruyoruz. Yani bir sürü model varken dünya üzerinde sen kalkıp da mesela bak C segmentin kurucusu kimdir abi? Volkswagen Golf. C segment dedin. Volkswagen Golf dediğinde C segment abi. Golf bak hala devam ediyor. Adam bunu 1970'lerde yaptı, günümüze kadar getirdi. İkinci en çok bilinen C segment otomobili söyleyeyim mi size? Corolla. Milyon adet sattı adam. Corolla. Değiştirmiyor abi ismini. Bir ara Auris denedi hatchbacklerde. Niyeyse bilmiyorum. Utandı sonra Corolla'ya geri döndü. Corolla devam ediyor. BMW 3 seri, 5 seri, 7 seri. Hep devam eder. Hiç şaşmaz. Hiç şaşmaz abi. C seri, E seri, S seri. Değişmez baba. Audi'nin 4'ü, 6'sı, 8'i. Değişmez. Şimdi değiştirdiler marka ama 4'ü 5 yaptılar. Anladın mı? Yani senelerden beri geliyor. Yani bir model alıyorsun 911 devam ediyor. Yani devam ettir baba. Gözünü seveyim ya. Zırttırı pırttırı isim değiştirmeyin ya. Bak Renault 12 ile başladık. Renault 9, Renault 11. Renault 21, Renault 25. Tamam. Safran. Laguna. Ondan sonra bak aklıma gelenleri sayıyorum. Ondan sonra Delsantis, Delvatis. Delvatis diye bir şey vardı. Baba yani gözünüzü seveyim ya. Bu nereden çıkıyor bu kadar isimleri bu kadar zıttırı pırtı değiştirmek? Yani niye değiştiriyorsun ki abi? Bak al şuradan bakayım hızlıca sayacağım. Velsatis'miş özür dilerim. Latitude, Safran saydım. Talisman. Nerede abi? Muhteşem arabaydı ya. Muhteşem arabaydı. Koleos'la beraber şu son dönemde Renault'un ürettiği en iyi arabalardan 2 tanesiydi ya. Biri SUV, bir tanesi sedan model. Nerede abi Talisman? Nereye gitti mesela? Devam edecek bir Talisman bilmiyorum. Ondan sonra Koleos devam edecek mi? Bilmiyorum. Ondan sonra işte Megane devam ediyor. Zoe bitti mesela. Twizy bitti mesela. Twingo bitti mesela. Sembol bitti. Clio devam ediyor. Modus bitti. Scenic ya. Bak muhteşem bir arabaydı Scenic. Ya Golf Plus ürettirdin Golf'e ya. Golf Plus diye bir şey yaptırttın. Renault. Scenic'le ve devamını getiremedim. Mahvettin Scenic. Orta segment, C segmentin böyle hani imza otomobillerinden bir tanesiydi. Scenic ve Grand Scenic. Grand Scenic'e de bence gerek yoktu. Scenic bence kendi başına gidiyordu. Mahvettin. Espas. Abi Espas ya. Yani hakikaten sınıf yaratıcısı. Espas'ın içinden geçti. Şu anda Espas diye bir şey var piyasada ve Espas denmeye bin şahit ister yani. Hakikaten yani Modus. Babam alacaktı. Fluence ya. Bir dönem şu anda peynir ekmek gibi Fluence var. Zaten araba Renault değil. Samsung. SM3. Latitude dediğin araba SM5. Bak ne kadar çok model adı değişmişiz görüyor musun? Yani bu modelleri alan mesela Fluence alan adam şu anda satıyor ama çok satıldığı için devam ediyor. Ama araba Renault değil. Scenic. Hala insanlar Scenic arıyor mesela yok. Taliant çıktı mesela. Taliant ne? İşte Sembol'ün yeni versiyonu. Taliant aslında bir Dacia. SUV'lere gelelim. Captur. Neyse devam edelim. Kadjar. Nereye gitti? Yok. Kadjar alanlar ne oldu abi? God bless Kadjar. Bilmiyoruz. Koleos. Dediğim gibi 2 tane Koleos vardır. Bir 2.0'lık Koleoslar. Bir 1.6 DC'de. Yok. Austral var.
Bugün var, yarın olacak. Rafale. Arkana mesela Türkiye'ye gelmeyen modeller. Var mı yok mu bilmiyoruz abi. Olacak mı olmayacak bilmiyorum işte, anladın mı? Renault. Kaybettiğin yer burası. Lütfen modellerine sahip çık. Öyle her dakika yeni bir modele, yeni bir sistem yaratıp onu 7 sene sonra, 5 sene sonra çöplüğe gönderme. Bu otomobilleri sen satabilmek için marka devamlılığını sürdürebilmen için model devamlılığını sürdürmen gerekiyor. Ticari başarı buradan geliyor. Kaybettiğiniz nokta burası. Lütfen Megane gibi, Clio gibi SUV'lerine, mesela ticari markalarda Kangoo, Traffic Master bu senelerden beri devam ediyor. Bunları söylediğim Renault olduğunu herkes bilir. Herkes bilir. Lütfen burayı devam ettir. Vous avez compris. Vous avez compris, mes chers amis. Tamam. Okey. Anladınız mı? Lütfen, çok önemli burası. Tekrardan son bir sözümdü. Ümit ederim ki Türkiye'de üretilen bir Boreal'i Türkiye'de vergi dilimine uygun, ucuz segmentasyona da sokacağınız bir modelle de karşımıza çıkarsınız. Kuvvetli muhtemel fiyatı 2 milyonlar üzerinde olacak üretildiğinde ve piyasaya çıktığında. Ümit ederim ki o zamanki vergi dilimi de çok yüksek olmaz. Daha halkın da alabileceği C segment bir SUV'la Boreal bizi tatmin eder, mutlu eder. Efendim dediğim gibi manşet atmayı ben hiç bırakmayacağım. Bu konuları da dediğim gibi benden başka hiçbir yerde de duyamayacaksınız. Renault'un CEO'suna da mesajımızı verdiğimize göre, Boreal'e de dilimizin döndüğünce anlattığımıza göre şimdi bir sonraki konu başlığımızı hem söylüyorum, Eskişehir'de üretilecek olan marka. Burası da çok önemli. Buna da değineceğim. Bir sonraki videom bununla ilgili olacak ama siz hangi konularda aklınız karışıksa, hangi konuların perde arkasını merak ediyorsanız, hangi konularda ya abi şu şöyle miydi, bu böyle miydi, buraya çok dokunmuyorlar, burayı pas geçiyorlar, bu neyin nesiydi, bu kimin fesiydi, bu teknoloji yeni mi, bu teknoloji eski mi, aklınıza ne takılıyorsa lütfen yorumlarda bana yazın. Ben de dilimin döndüğünce, aklımın erdiğince size bu konularda araştırıp bilgilerimi vermeye devam edeceğim efendim. Tabii bunun için de bu kardeşinizi takipsiz bırakmayın. Abone olmadan bırakmayın. Bir de beğenin. Çok fazla bir şey istemiyorum. Öyle çok büyük bir amacım yok. Dediğim gibi manşet atmak istiyorum. Sizi bilgilendirmek istiyorum. Bakın kimsenin değinmediği konulara değinerek en azından gündemi belirlemeye çalışıyorum. Bu konuda da sizden gelecek destek benim için çok önemli.